Ya abi ben uyuyakalmışım işte farkında değilim ha. Bugün yapacaklarım vardı. Aslında ne yapacağım ya? Bir şey yapmayacaktım. Bilgisayar oynayacaktım yine. Siz de biliyorsunuz zaten ama neyse bari bir kendime geleyim de yemek falan yiyeyim. Belki bugün oyun oynamaktan vazgeçerim abi. Zaten çok yapacak bir şey bulamıyoruz. Keşke bulsak da yani aslında bilmiyorum. Bakalım yine bir kardeşimizin derdi vardır. Gidip bakarız dışarıda ne yaptığına. Şurada pasta vardı. Ben pasta yapmıştım. Geceden de onu yiyeyim bari. Değişiklik olsun oğlum. Elmadan sıkıldım gerçekten ama yine bakalım ne çıkacak şuradan. Sadece merakımdan bu arada. Başka bir şey değil. Ha çakmağı yanıma almıştım. Şu mumları yakayım da evde ısınsın bu arada unutmadan ya. Bugün de tavuk da geldi. Maşallah çok güzel abi. Şunları da şöyle bir yakalım. Şurası ısınsın. Gerçekten artık hava soğumaya başladı. Yakında yine kar başlar ya. Aslında kar çok güzel ama çok soğuk işte. Orası sıkıntı. Bir de şuradaki ocağı da yakmam gerekiyor önce. Ya bir şeyler pişirir burada çay falan yaparım sonra. Bir dışarı bakalım. Kardeşimin illaki bir derdi vardır ya. Her zaman orada oluyor zaten biliyorsunuz siz de. Kardeşim ne yapıyorsun kardeşim? Ya dur abi ben ne diyorum? Beni oradan duymaz ki. Yanına gitmem lazım. Şöyle kapat kapıları hop. İşte buradasın. Sen her zaman burada olduğunu bildiğim için burada bekliyorum. Ya abi ne oldu sabah sabah? Ya kardeşim benim sormam gerekiyor. Sen niye bana soruyorsun? Ha abi doğru söylüyorsun. Benim derdim şu, bak şimdi buradaki yol yıkılmıştı ya bir ara, biliyorsun şu satıcı abi sayesinde. Anladık derdini ama şimdi biz tamir edeceğimizi zaten söylemiştim sana. Ya abi bunun daha kolay bir yolu yok mu ya? Biz çok masraf yapacağız yine. Ben çok yoruluyorum buraları yaparken. Ya bilmiyorum ki kardeşim yani ne yapsak acaba? Nasıl bilmiyorsun abi, sen bilirsin yani, mod falan kullan, sen kullanmıyor musun? Ya ne modu kardeşim? Ya abi boş yapma bana, senin bildiğin çok fazla şey var ya, ben artık modun ne olduğunu biliyorum yani. Aslında var biliyor musun? Yani artık sen de mod kavramını öğrendiğine göre artık saklamama gerek yok. Bir saat seni uğraştırmama da gerek yok. World Edit modu yani bildiğin şuradaki 40 yol var ya kardeşim. Burayı tamir edeceğiz. Bir saniyede bir de biliyor musun? Sadece malzemesini seçmemiz lazım. Şimdi kardeşim görüyor musun şu beyaz çizgiyi? Görüyorum abi, bu ne anlama geliyor? Bu bizim bir yeri seçtiğimiz anlamına gelir. Bak mesela ben şimdi buradan buraya yolu tamir edeceğim ya. İlk başta burayı seçtim. Sonra bir tane daha blok seçmemi isteyecek. Ben şu anda nereye tıklarsam seçim yapabiliyor. Çünkü ben o şekilde ayarlamıştım. Bunun yüksekliğini falan da ayarlayabiliyoruz. Yani seçtiğimiz alan biraz daha yukarıda mı olsun, nereye yapıştırılsın tarzında. Confirm butonu var ya, bastım ona, sonra burada seçim yapmam gerekiyor. Yapıştırma özelliği için de ayrı bir alan seçmeni istiyor çünkü. Bak sol tık yaptım. Önceki seçmiş olduğum yapıştırma özelliğindeki çimenleri buraya getirmiş oldu. Çünkü ben başta yanlışlıkla burayı seçtim. Bak yapılmış yolun üzerine geldim. Şu anda tekrar birinci özelliği kullanacağım. Bir yer seçmekle başlıyorum o yüzden. Ama ne yapacağım? Bu seçimlerin hemen hepsini durdurmak için clear tuşuna basacağım. Sol tık yaparak bu özelliğe. Sonra artık yeni bir seçim yapabileceğim. Yani buraya sol tık yaptım şu anda. Diğer tarafa da sol tık yaptığımda orası seçilmiş olacak. Bak şimdi izle. Ben böyle büyüklük alanı seçtim. Üzerine sol tık yapıyorum. Diyorum ki bunu kopyala. Yani artık son ikinci özelliğime gelen özellikle bununla beraber seçmiş olduğum alanla doldurulacak. Yönlendirdim. Soru uçma özelliğiyle beraber daha kolay yapmak için böyle yapıyorum ki sol tık yaptığım zaman buradaki onayla butonuna bastıktan sonra şuradaki beyaz çizgiyi tam alana getirmem gerekiyor. Bununla beraber doldurulması için. Buraya bu şekilde sol tık yaptım. Gördün mü? Seçmiş olduğu alan artık bununla beraber dolduruldu. Birinci özellikle. Geri geliyorum. Ne yapıyorum? Sadece eğiliyorum bak. Bu şekilde eğer ben basılı tutarsam şu anda bu yazı çıktığı anda benim olduğum konuma her şeyi yapacak. Ama mesela ben şimdi tam tersi yaptım. Bu şekilde crosshair dedim. Yani dokunmayla beraber yapmak istiyorsam o şekilde seçiyorum. Tamam mı? Peki abi mesela biz ev kopyalayabilir miyiz? Yani kardeşim tabii ki yapabilirim. Hatta şöyle ilk başta burayı clear yapalım ve sıfırlayalım buradaki özelliğimizi. Ya dur kardeşim dur, kafamız karışmasın. İlk başta şu ışığı seçelim abi. Koskoca evi niye taşıyalım ki? Şimdi ilk başta bu seçtiğin alanı kopyalaman lazım tekrar bu özellikle sol tıklayarak, değil mi? Evet kardeşim doğru bildin. Çünkü ilk başta bunlar kendinden ayrı olarak çalıştığını söyledim. Kopyalıyorum önce. Mesela şu yol ortasına bir tane lamba koyalım. Bak bu şekilde geldim, sol tık yaptım, artık buraya bir lamba koydu. Pardon bak tam dokunduğum yere koydu. Çünkü biz bu ayarı seçmiştik başta hatırlıyorsan ama kendi konumumuza koymak istersek de başta gösterdiğim gibi eğilme butonu ile beraber kontrol ediyoruz. Şu birinci özellikte ama hepsi, tamam mı? Bak gördün, şuraya bir lamba koyduk ve aynısını neredeyse yaptı. Sadece şu üst tarafını tam seçemediğim için yapamadı ama Evet abi gerçekten mükemmelmiş. Bir de bunu birden fazla kez yapabiliyoruz değil mi? evet kardeşim, mesela yön bir yerde sabit kalırsa bunu düzeltmek istersen hemen buradan tekrar confirm butonuna basıyorsun. Bununla beraber bir tane daha yer oluşturuluyor. Basılı tutuyorum. Bak şu anda geri alma tuşu bu anlamına gelir. Basılı tutmaktan devam ediyor. Şu anda önceki işlemi geri alabildim. Hatta buradan önceki sonrakini aldığım işlemi yine öncekine çevirebilmek için hemen bunu aldım elime ve basılı tuttum. Bu şekilde önceki işlem zaten kaldırıldı. Peki gösterebileceğim başka bir şey kaldı mı? Yani kardeşim tabii ki var bu arada ama bunlar biraz daha detaylı ayarlar. Mesela yapıştırma konumunda burada istersem döndürebiliyorum. Buradan gelip eğer ikinci tuşu seçersem diyorum ki bu tam olarak konumumuzu belirtiyor. Biz tam olarak şöyle yaptığımız zaman confirm'e basıyoruz ya sol tık yaparak. Artık böyle koyulmaya başlayacak. Sol tık yaptım, sonra buradaki move butonuna bastım. Manuel olarak istersen böyle yaparsın ya da diğerini kullanırsın. Yapıştır özelliğinde ne vardı? Zaten burada yapıştırdıklarım gibi. İstersen buradan bunları geri alabiliyorsun. Sol tık yaptıktan sonra burası da açılıyor. Aynı select özelliğinde olduğu gibi. Bunun da butonu var. Bu kadar basit, gördün mü? Tek söylediğim şey dünyadan çıktığı zaman bu geri alma tuşları falan filan
sıfırlanıyor. Ona dikkat et yani. Yine istersen bunun yönünü falan ayarlayabiliyorum. Bak burada daha rahat göstereceğim şimdi. Ben böyle bir yer ayarladım, tamam mı? Ve gönder tuşuna bastım. Artık bu şekilde görünmeye başladı. Tamam abi, madem son kez şu barkod kopyalayalım, sonra bana kurulumu gösterirsin, olmaz mı? Tamam, bir deneyelim istersen. Önce ne yapalım? Modumuzu sıfırlayalım. Böyle geldim. Clear butonuna basmam lazım. Ne olur ne olmaz. Yeni bir seçim yapmak istiyorsam daha doğru olur. Bak burayı bir seçelim bakalım doğru yapabilecek miyim? Şimdi buraya tıkladım. Böyle dokunma modunda olduğum için daha rahat yapabiliyorum, biliyorsun. Sonra da yukarı bir yere seçmem lazım. Mesela ben buraya kadar kopyalayayım kardeşim. Şimdi bu işlemi yaptım ben senin gözünün önünde. Artık ikinci özelliğe bu gelmiş oldu. Yani buradaki seçtiğim alan bir saniye içinde istediğim dokunduğum her yerde geçerli olacak. Bak şimdi. İlk başta böyle hemen geldim. Şu confirm butonuna bastım, onayladım. Bak sol tık yaptım, aynısı buraya geldi. Gördün mü? İçindeki eşyalarla beraber tam olarak kendisini almadığımız için. Ama zaten her şeyini anlattım. Artık senin dediğin gibi kuruluma geçiyoruz, tamam mı? Tamam abi, hadi geçelim. Önce bu denemeler özelliği, sonra buradaki 3 özellik ve tek yapmamız gereken şey ne kalıyor? Kaynak ve davranış paketleri. İstersen bazı modlarla falan da kullanabilirsin. Hani çok ağır olmadığı sürece.